Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacağınız, oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarifim var. Aparat kullanmadan hazırladım. Kalıp kullanmadan kolayca hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 150 gram kadar tereyağımı aldım. Oda ısısında yumuşamış tereyağı kullanabilirsiniz. Ben dolaptan çıkarttığım için biraz sertti. Biraz yumuşamasını bekledim. Yumuşadıktan sonra içerisine bir çay bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp eritiyorum. Gördüğünüz gibi eridi. İçerisine bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Daha sonra unumu eleyerek içerisine ilave ediyorum. Öncelikle 3 su bardağı un kullandım. Un miktarı yeterli gelmezse un eklemeye devam edebilirsiniz. Kurabiye hamurlarında ele yapışmayan bir hamur olduktan sonra un eklemeyi bırakmanız gerekiyor. Çok fazla un eklerseniz kurabiyeleriniz çok fazla çatlar arkadaşlar. Elimle yoğrulacak kıvama gelene kadar bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Elimle yoğrulacak kıvama geldikten sonra da yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktar değişiklik gösterebilir. Kontrol eklemenizi tavsiye ederim. Kullandığınız malzemelerin büyüklüğüne, küçüklüğüne, azlığına, çokluğuna göre de değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca un kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden kontrol ekleyin arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur olduktan sonra un eklemeyi bıraktım ve artık kurabiyelerimin yapımına geçiyorum. Fındık büyüklüğünde hamurumdan kopartıyorum. Yuvarlayarak elimin arasında açıyorum. İçerisine fındık koyuyorum ve tekrar yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi küçük parçalar kopartıyorum hamurumdan. Elimle üzerine bastırıp açıyorum. Ortasına fındık koyuyorum. Ve tekrar kapatarak yuvarlıyorum. Bu şekilde hamurlarımın hepsini hazırlıyorum. 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra birbirine birleştiriyoruz. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane yuvarlayıp yağlı kağıt serdim fırın tepsisine koydum. Birleştirerek kenarlarından bastırıyorum. Tekrar aynı şekilde yuvarlıyorum. İçerisine fındık koyduktan sonra. Ben fındık kullandım. İsterseniz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bütün hamurumu bu şekilde yapmaya devam ediyorum.
3 tane yaptıktan sonra bu şekilde birleştirip kenarlarından bastırıyorum. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda 25 dakika kadar pişirdim. Çatlamalar çok az oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok fazla çatlamasın. Ildıktan sonra da benmari usulü eritilmiş çikolata ile üzerlerini kaplıyorum. Toplamda 300 gram çikolata kullandım. Sütlü, bitter fark etmez. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama benmari usulü eritirken, daha doğrusu çikolatalarınız eridikten sonra içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyin. Daha akışkan ve kıvam daha güzel oluyor. Bu şekilde çatalın üzerine koyuyorum ve kaşık yardımıyla üzerini çikolatayla kaplıyorum. Yağlı kaseyle fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Dondurma işlemi yapacağız. Çikolatalarının donması gerekiyor. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hem göze hitap ediyor hem de oldukça lezzetli arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yapım aşaması da çok kolay. Bu şekilde hazırlayarak dondurucunuza da saklayabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çıkartarak servis edebilirsiniz. Bu arada tariflerimi izleyip beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine son olarak Antep fıstığı parçalarıyla süslüyorum ve yapım aşamasını bitiriyorum. Daha sonra da buzdolabıma koyacağım ve donmasını bekleyeceğim. Donduktan sonra servis edebilirsiniz. Donmuş halinde hemen size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde. Bir tanesini de yakından göstermek istiyorum. Yakından görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. İç kısmını da hemen gösteriyorum sizlere. Çok güzel bir şekilde pişti kurabiyelerim. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Yapıp denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bir kurabiye olacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.